Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızın Irklar Köşesi'nde sizlere American Bully ırkı köpekleri tanıtmaya çalışacağım. Bu ırk son dönemlerde, son birkaç senede Türkiye'de popüler olmaya başlayan ırklar içerisinde yer alıyor. American Bully'ler ve geçmişleri çok zaman olmadı. Yani bu ırkın oluşturulması çok zaman önce değil, 1990'lara dayanan bir geçmişleri var. En yeni ırklardan bir tanesi ama American Kennel Club tarafından rejistre edilmiş, İngiltere tarafından rejistre edilmiş ama FCI tarafından hala tam olarak rejistrasyonu sağlanmış bir ırk değil. Bildiğim kadarıyla son çalışmaları bilmiyorum ama FCI'nin hala ırklar sınıflandırmasında klasifiye etmediğini biliyorum. En son aldığımız haberler o şekilde. Bu ırkın biraz özelliklerinden bahsedeceğim çünkü Türkiye'de artık karşılaşmaya başladığımız ırklardan bir tanesi, yaygınlaşmaya başlayan ırklardan bir tanesi ve geri dönüşlerini de son 5-6 yıl içerisinde alabiliyoruz. Bu ırkın genel özellikleri ve sahiplenen kişilerden feedbackler, eğitim potansiyelleri ve davranışsal olarak nasıl köpekler olduğu konusunda. Söylediğim gibi tarihçesi çok eskilere dayanmıyor. 1990'lar çok yakın dönemde oluşturulmuş olan bir ırk ve bu ırkın kökeninde Pitbull'lar ve Amerikan Staffordshire Terrier'lerin melezlenmesiyle özellikle bu iki ırkın melezlerinin kendi içlerinde inbreed, linebreed çaprazlamaların yapılması sonucunda yani yakın akrabaların ve bazen de uzak line'ların birbirleriyle çiftleştirilmesi sonucunda hala saflaştırılma çalışması yapılan bir ırk olarak biliyoruz. Birçok renk varyetesi var. Yani Fawn'dan tutun Chocolate'a, Brindle'a kadar birçok renk varyetesinde görülebilen köpekler. Bu köpeklerin gerçekten de güzel özellikleri var. En güzel özellikleri her ne kadar İnsanlar için Amerikan Staffordshire ve Pitbull videosu yapmıştık. İnsanlar için ürkütücü fenotipe sahip köpekler gibi gözükse de American Bully'ler aslında pet olmaya, evde beslenmeye, aile köpeği olmaya son derece yatkın köpekler. Bir kere fiziksel yapılarından dolayı yüksek aktivitede bulunabilen köpekler değil. Yani daha doğrusu egzersiz ihtiyaçları çok yüksek seviye olan köpekler değil. Ama aynı zamanda yeri geldiği zaman atletik olabilen köpekler ama ev içerisinde son derece sakin ve stabil bir mental algı içerisinde yaşayabiliyorlar. Kısa tüylü oldukları için birçok hayvan sahibinin ya da köpek edinmek isteyen insanın tüyü dökülmesi biliyorsunuz köpekten vazgeçmesindeki ilk unsurlardan bir tanesi. Amerikan Bully'ler kısa tüylü ve alt tüy yapısı olmayan köpekler, undercoat olmayan köpekler olduğu için evde beslemeye çok müsait ama en önemli özellikleri davranışsal. Davranışsal olarak çok söylediğim gibi stabil mental algılı köpekler ev içerisinde son derece sakin davranışlar geliştirebiliyorlar ve çok iyi aile köpeği olabiliyorlar. Özellikle çocuklarla olan ilişkileri son derece iyi. Bunun birçok örneğini American Bully'lerde görmemiz mümkün. Eğitilebilirlikleri orta seviye olan köpekler ama söylediğim gibi pet olmaya çok müsaitler ama iş köpeği olmak için yaratılmış köpekler değil bence. Her ne kadar yaratıldığı köpekler veyahut da oluşturulduğu köpekler Pitbull ve Amerikan Staffordshire gibi güçlü iş köpekleri olmasına rağmen American Bully'ler çok iş köpeği olabilecek yapıda köpekler değil. Hem fiziksel olarak kısıtlı bir vücut yapısına sahipler, tıknaz vücuttalar. Dolayısıyla da sporlu programlar veyahut da iş programlarına çok fazla uygun olan köpekler değil ama aile köpeği olmak için son derece uygun olan köpekler. Bu köpekleri Amerika'da özellikle klasifiye ediyorlar boyutlarına göre. İşte pocket diye bilinen bir boyutu var. Standart diye bilinen bir boyutu var. Klasik denilen bir boyutu var. Bir de X-Large denilen bir boyutu var. Bazı yerlerde de Exotic Bully diye geçen yine isim değişiklikleri olabiliyor. Bir boyutu var. Tam olarak klasifikasyonu net değil. Tamamen büyüklüklerine ve boyutlarına göre klasifiye edilmiş olan köpekler. Söylediğim gibi vücut yapıları tıknaz, atletik bir vücut yapısına sahip değiller. Vücutları oldukça geniş. Geniş olduğu için bacakları da çok uzun değil vücuduna göre. Dolayısıyla da çok fazla hareketli olabilen köpekler değil. Şehir yaşantısına son derece uygun köpekler, apartman dairesinde çok rahat yaşayabilen köpekler, soğuğa karşı
çok dayanıklı değiller. O yüzden mümkün olduğunca indoor yaşatılması gereken köpekler, yani ev içerisinde yaşaması gereken köpekler. Özellikle Ankara gibi karasal iklime sahip olan yerlerde, kışların sert geçtiği yerlerde dışarıda barındırılabilecek köpekler sıralamasında değil American Bully'ler. Ve menşei de zaten söylemeye gerek yok. İsminden de anlaşılacağı gibi American Bully'lerin oluşturulduğu yer. Ve şunu söylemek istiyorum. American Bully'ler bebeklikten itibaren doğru bir şekilde yetiştirildiği zaman, dediğim gibi, şehir yaşantısına, aile yaşantısına, çocukla yaşamaya çok kolay adaptif algı geliştirebilen köpekler. Oluşturulan ırklar her ne kadar sert köpekler gibi algılansa da, ki videolarımızda bahsettik, bunlar da medyanın tetiklemesi ve bir takım kötü örneklerin çok fazla lanse edilmesine bağlı olarak insanların kafasında yanlış algılar var. Bu köpekler öyle köpekler değiller. Çok uyumlu köpekler, soft ve sakin, çok kolay sakin olabilen soft köpekler. O yüzden de aile için tercih edilecekse, işte bir çocuğunuz varsa ya da çocuk düşünceniz varsa, bir American Bully almaktan imtina etmemelisiniz. Çünkü çok kolay, dediğim gibi, ilişki kurabilen aile içerisinde ve çok kolay adaptif algı geliştirebilen köpekler. Mutlaka önereceğimiz köpekler sıralamasında özellikle aile için kesinlikle uygun ırklardan bir tanesi American Bully. Mutlaka gezinti programı olması gereken bir köpek. Yani düzgün bir gezinti programı organize edilmesi gerekiyor. Ama ağır egzersizlere çok fazla ihtiyacı yok. Ama yine de ufaktan bir takım sporlu programlara, onları yormayacak ve fiziksel kondisyonlarına uygun olan sporlu programlara yönelterek, hani böyle yarışmacı gibi değil ama bir köpeğin de bir işi olması, bir hobisi olması açısından, hayvan sahibinin de ilişkisinin düzenlenmesi açısından bu tip programlara ufak ufak yönlendirilebilecek köpekler American Bully'ler. Türkiye'de yeni yaygınlaştığı için American Bully almak isteyenlerin mutlaka kökenine dikkat etmesini tavsiye ederim. Annesi kim, babası kim, American Kennel Club'dan bir rejistre edilmiş bir pedigrisi var mı, seceresi var mı, yok mu? Bunları test ettikten sonra almak gerekiyor. Bu ırkın da tıpkı ataları da olduğu gibi bir takım hastalıklara yatkınlıkları var. Özellikle ortopedik rahatsızlıklara yatkınlığı olan bir ırk. Neden? Çünkü fizik olarak iri cüsseli köpekler, tıknaz ama, yani cüsseden kastım geniş olabilen köpekler. Belki basıklar ama ciddi kilolara ulaşabilen köpekler. Dolayısıyla da beslenmede hatalar yapıldığı takdirde, bir, obez olabilirler, iki, ortopedik çatı ani kilo artışına karşılık gelmeyebilir. Buna bağlı olarak da bir takım ortopedik kusurlar, işte kalça displasisi, dirsek displasisi gibi veyahut da dejeneratif eklem hastalıkları gibi hastalıklara yatkınlığı olan köpekler. Bu arada burada gördüğünüz Bully'ler kardeş, bir dişi bir erkek köpek, her ikisi de görüyorsunuz natural pozisyondalar. Genellikle American Bully'leri Amerika'da biliyorsunuz kozmetik hedefli kulak veyahut da kuyruk kesimleri serbest. Ama Türkiye'de ve Avrupa'da kesinlikle yasak. Bizim de hiç onaylamadığımız bir şey. Çünkü bu tip hamleler köpeği sakatlamaktan ibaret olan şeyler. Dolayısıyla kulak ve kuyruk kesimini hiçbir şekilde onaylamıyoruz. Bu sadece American Bully için değil. Alışılagelmiş bazı ırkları insanlar böyle görmeye alışmışlar ama tabii ki naturali en doğalı, en doğru olanıdır. Dolayısıyla da kesinlikle onaylamıyoruz ama fotoğraflarda, resimlerde kulakları kesilmiş ve dikleştirme işlemi yapılmış olarak görürsünüz ve bambaşka bir yüz ifadesi, bambaşka bir expression görürsünüz. Buna bağlı olarak sanki kulakları olanlar American Bully değilmiş gibi gelebilir size. Alakası yok. Doğal hali bu köpeğin bu. Zaten kulak gereksiz bir şey olsaydı bu hayvanlar öyle doğarlardı. Demek ki olması gereken bu. O yüzden doğal halini bozmamak kesinlikle en önemli hareketlerden biri olacak. Bir American Bully edindiğinizde kesinlikle böyle işlemler yaptırmamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Aynı zamanda kanunen de yasak olduğunu da tekrar belirtmek istiyorum ve cezai işleme tabidir. Hayvana işkence sınıfına girer. Yapan veteriner hekim de olsa değişen bir şey olmaz. Mutlaka uyarı ve para cezasıyla cezalandırılır. Sahibi ayrı, veteriner hekim ayrı şekilde. Yine bu hayvanların DCM'e, yani kalp anomalisine de yatkınlığı var. O yüzden bu yönde de mutlaka takiplerinin yapılması gerekiyor. Daha henüz yeni bir ırk olduğu için, geçmişi 20-30 yılı
hastalıkla dayandığı için genetik hastalıkları konusunda çok büyük bir havuz yok. İlerleyen dönemlerde özellikle bu inbreeding, line breeding durumlarına göre, yani yakın akraba eşleştirmelerine göre tabii ki bu hayvanın da, bu ırkın da birçok genetik hastalığı ortaya çıkabilir. Ama şu anda çok net bilinen hastalıkları bahsettiğim gibi DCM özellikle ve ortopedik kusurları olan yatkınlıkları. Eğer bir American Bully alma düşünceniz varsa bu köpeğin ev yaşantısına, apartman yaşantısına, şehir yaşantısına çok güzel adapte olduğunu unutmayın. Bir aile düşünceniz varsa, çocuklu bir aile düşünceniz varsa da American Bully almaktan çekinmemenizi tavsiye ederim. Çünkü söylediğim gibi çok iyi aile köpeği olabiliyorlar. Çocuklarla da arası düzgün kurgulandığı takdirde çok iyi olabilen, tolerasyon eşikleri çok yüksek köpekler. O yüzden American Bully'leri aile köpeği olarak tavsiye ediyorum.